Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte son zamanlarda çok fazla revaçta olan yüz temizleme cihazlarından birini inceleyeceğiz. Hemen başlıyorum incelemeye. Benim kullandığım yüz temizleme cihazı Xiaomi'nin InFace Sonic yüz temizleme cihazı. Tam 3 aydır kullanıyorum. Bu yüzden artık kısa süreli ya da uzun süreli etkilerini yorumlayabileceğimi düşünerek bu videoyu çekme kararı aldım. Bu arada ürünü bana çok sevdiğim bir ablam hediye aldı. Ona buradan öpücüklerimi, sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ederim tekrar. Bence çok güzel ve kullanışlı bir hediye. Karton bir kutuda geliyor. Ürünün içerisinden böyle bir şarj aleti çıkıyor. Henüz kendisini hiç kullanmadım. Karton kutunun içerisinde bir de plastik kutu karşımıza çıkıyor. Ben bu kutusunu çok seviyorum. Çünkü seyahatlerde sadece bunun içerisine atıp makyaj çantasına koymak çok kullanışlı oluyor. Cihazın kendisi de gördüğünüz gibi minik boyutlu, minnoş bir alet. Yalnızca ön tarafında kıllar var. Arka tarafında bir şey yok. Bazı yüz temizleme cihazları çift taraflı oluyor. Bu tek taraflı. Ve yüzey alanı piyasadaki diğer aletlere göre biraz daha küçük. Bunun avantaj olup olmadığı kişiye göre değişir bence. Ben memnunum. Bu yüzey alanı bana yetiyor. Kutunun içerisinde bir de bilgilendirme kitapçığı, garanti belgesi tarzı ufak bir kitapçık vardı. Ama ben onu kaybettim. O yüzden teknik bilgilerden çok fazla bahsedemeyeceğim bu videoda. Kendi yorumlarımı yapacağım. Ardından da sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. İlk kullandığım ana dönelim hep birlikte. Bu ürünle tanışmadan önce elimle yüzümü temizlediğim için bu ürün bana inanılmaz derinlemesine temizlik hissi verdi. Sanki yüzümden böyle oluk oluk kirler akıyormuş gibi hissetmiştim. Hatta bunu bana hediye alan ablama da mesaj yazdım. Sanki bu üründen önce yüzümü bulaşık süngerinin sarı kısmıyla temizliyordum. Artık yeşil kısmıyla temizliyormuşum gibi bir his var yüzümde dedim. Gerçekten öyleydi. Sanki bütün hayatımın kiri böyle aktı yüzümden. Daha sonra etkisi normalleşmeye başladı. Her sabah ve akşam kullandığım için artık normal geliyor. Bu cihazı nasıl kullanıyorum? Önce ben cihazı suyla ıslatıyorum. Daha sonra üzerine temizleme jeli sıkıyorum ve hafif ıslattığım yüzümü köpürtüyorum bunun yardımıyla. Sürpriz! Cihazı nasıl kullandığımı ne kadar anlatırsam anlatayım göstermek gibi olmaz diye düşündüm ve kamerayı alıp banyoya geldim. Makyajımı önce misal suyla sildim. Şimdi de jel yardımıyla yüzümü temizleyeceğim. Çeşmenin altında önce cihazı ıslatıyorum. Sonra da kendi yüzümü ıslatıyorum. Islattığım cihazıma yüz temizleme jelimden yarım pompa, bir pompada değil, sıkıyorum ve cihazımı basılı tutarak aktifleştiriyorum. Videoda bahsettim mi hatırlamıyorum ama cihaz maksimum 1,5 dakika çalışıyor. Zaten genelde 1 dakikada falan temizliğim tamamlanmış oluyor. Yüzümü misal suyla temizlemiş olmama rağmen cihazda böyle kirler çıkıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama hafif krem rengi bir köpük çıkıyor. Yüzümde kalan fondöteni ne kadar güzel akıttığını umarım gösterebilmişimdir. Ben 3. kademede kullanıyorum. Yüzüm bu kadar köpürüyor. Tabii ki köpürme miktarı, kusura bakmayın, yüzümün köpüklü kalmasına daha fazla dayanamadım. O yüzden bir an söyleyeceklerimi unutup hemen yüzümü yıkamaya başladım. Yüzünüzün köpürme miktarı kullandığınız temizleme jeline, yüzünüzü ıslatma miktarınıza ve belki de cihazı bastırıp bastırmama durumunuza göre değişebilir. Tamamen kişisel kullanıma göre değişebilen şeyler bunlar. İçerisindeki bilgilendirme kağıdında yazanları net hatırlamıyorum. Ama aşırı cilt hassasiyeti, gebelik, sivilce problemi gibi durumlarda doktorunuza danışmadan kullanmamanız gerektiği yazıyordu. Böyle istisnai bir durumunuz varsa mutlaka doktorunuza danışın. Titreşim derecesini de doktorunuza sormalısınız. Kademeler arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ama yine de ekstrem durumlarda danışmakta fayda var. Nasıl kullandığımı gösterdiğime göre videoya devam edelim. Uzun süreli kullanımdaki etkilerine gelecek olursak, ben Roacutan tedavisini tamamladığım için yüzümde çok büyük bir problem yoktu. Ama yanaklarımda biraz gözenekler vardı. Artık o gözenekleri çok fazla gözlemlemiyorum. Aynaya baktığımda beni rahatsız etmiyor artık. Belki kullandığım başka bir ürünün etkisi vardır, bilemeyeceğim. Gözenek tedavisinde cilt temizliği en önemli parça olduğu için bu ürünün etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten mantıklı olarak da yüzünüzü temizlerken her seferinde masaj yapsanız da kan dolaşımını hızlandıracağınız için gözeneklerin iyileşmesine yardımcı olması beklenir. Bu alet de zaten onu sağlıyor. Her sabah ve akşam yüzüme masaj yapmış oluyorum aslında. Lekelere etki edip etmediği de çok merak edilen bir soru. Benim şuramda bir leke vardı gözüme çarpan. 3 aydır düzenli kullanıyorum. Olduğu gibi duruyor yani. O yüzden lekeler konusunda ben pek bir faydasını görmedim. Evet, kabaca izlenimlerimi, yorumlarımı yaptım. Şimdi Instagram üzerinden bana sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. İlk sorumuz,
Ürünü reklam olarak mı aldınız yoksa cidden kullanıyor musunuz? Bahsettiğim gibi bana hediye geldi. Tabii ki her gün sabah akşam kullanıyorum. İnanmıyorsanız evdekilere sorabilirsiniz. Muadillerinden farkı ne? Muadillerinden farkı bence fiyatı ne çok pahalı ne çok ucuz. Orta halli. Fiyat olarak ideal aralıkta olduğunu düşünüyorum. Muadillerinden bir diğer farkı da boyut olarak ben bu boyda hiç görmedim. Genelde yüzey alanı daha geniş oluyor yüz temizleme cihazlarının. Bunun boyutu biraz daha küçük. O yüzden burun vesaire temizlerken bence kullanımı daha kolaydır diye düşünüyorum. Diğer şekilli olanları denemediğim için çok da yorum yapamayacağım. Fiyat performans nedir? Gerekli bir cihaz mı sence? Bence performansı fiyatına göre iyi. Piyasada daha uygun fiyatlıları da var. Çok daha pahalı olanları da var. Bana sorarsanız aralarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kendinize, bütçenize en uygun gördüğünüz ürünü almanızı tavsiye ederim. Zaten çok efektif bir ürün değil. Yani Foreo'yu kullandım, işte 10 günde yüzümde inanılmaz değişimler oldu. 3 ay Xiaomi'yi kullandım, yüzümde hiçbir şey olmadı gibi bir yorum herhangi birinden duymadım ben. O yüzden piyasadaki bütün yüz temizleme cihazları arasında çok fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben anneme 50 liralık aldım. Xiaomi'nin ise şu an fiyatı 200 TL. Annem her ikisini de denedi ve İkisi arasında hiçbir fark olmadığını söylüyor. Gerekli olup olmadığı da kişiye göre değişir bence. Dürüst olmak gerekirse ben çok gerekli bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Eğer yoğun ten makyajı yapıyorsanız ve makyajınızı jelle köpürterek çıkartıyorsanız sizin için ideal üründür. Eğer benim gibi misal suyla sildikten sonra temizleme jelini kullanıyorsanız temizlik derecesi olarak sizin için çok da değişen bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir sonraki soru bir erkek takipçimden gelmiş. Biz de kullanabiliyor muyuz? Tabii ki siz de kullanabiliyorsunuz. Cilt bakım ürünlerinin cinsiyeti olmaz. O yüzden tabii ki erkekler de kullanabilir. En çok sorulan soru da bunun temizliği nasıl oluyor? Arada kir, kalıntı vesaire kalıyor mu? Kutunun içerisinden çıkan bilgilendirme kağıdında temizlik için ekstra bir şey yapılmaması gerektiği yazıyordu. Ben de tabii ki işime geldiği için o uyarıları dikkate aldım ve hiç temizlemedim. Açıkçası kirli olduğunu da düşünmüyorum. Çok bir temizleme ihtiyacı da hissetmedim. Temizleyecek kadar kirlense bence yüzümde bir etkisini görürdük. Bir zarar verirdi diye düşünüyorum. Kullanmadan önce çeşmenin altında ıslatıyorum. Elimle kılları şu şekilde temizlediğime inandığım bir hareket yaparak. Kullandıktan sonra da aynı şeyi tekrarlıyorum. Daha sonra havluyla kurulayıp kaldırıyorum. Bakmayın şu an elimde tuttuğuma. Genelde banyoda duruyor sadece. Konumunu çok değiştirmiyorum. Nemli bırakmamaya çalışıyorum. Eğer ıslaksa da şu şekilde çevirip bırakıyorum ki kılların arasındaki sular aksın. Sıradaki soru da düzenli kullanımda kalpteki izlerin azalmasına da yardımcı oluyor mu? 3 aydır kullanıyorum, böyle bir etkisini görmedim. Sorular ve gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Evet, benim yüz temizleme cihazı hakkındaki deneyimlerim, yorumlarım, görüşlerim bunlar. Umarım almayı düşünenler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.